Azıcık aşım, kaygısız başım tariflerinden herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere çay ya da kahve yanında kolaylıkla yapabileceğiniz hem bereketli hem de çok az malzemeli, çok pratik bir tarif hazırladım. Buyurun başlayalım. Unutmadan videoma beğeni bırakıp yorum yazarsanız motivasyonum artacaktır. Şimdiden yorum yazan ve beğeni bırakan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yaklaşık 300 gram, 300 gram civarında bisküvim var. Petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. Ben Ülker Finger kullanmayı tercih ettim. Bunları kıyıcımızda iyice un haline gelene kadar çekiyoruz. Küçük parçalar kalmamasına dikkat edelim. Yoksa dilimleme aşamasında istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Evet, bisküvi unum hazır. Artık üzerine tepeli olacak şekilde 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Önce, kakao ile bisküviyi, iyice homojen olacak şekilde karıştırıyorum. Ardından, süte geçeceğiz. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde, yani 180 mililitre süt kullanıyoruz. Sütü aşama aşama ekleyelim ve her aşamada da muhakkak karıştıralım. Tarifin bütün malzemeleri aslında bunlar. Daha sonra kullanacağımız malzemeler tamamen isteğinize kalmış. Süsleme amaçlı, görsel amaçlı malzemeler. Kullandığımız süt, soğuk süt olmalı. Ve evet, kaşıkla toparladım. Ardından 3 dakika olacak şekilde elimde yoğuruyorum. Yoğurma aşamasında böyle küçük parçalar kaldıysa onları elinizle muhakkak ezin. Küçük bir fırın tepsisi boyutlarında yağlı kağıda ihtiyacımız olacak ve hazırladığımız bisküvi hamurunu bu yağlı kağıdın üzerine yerleştirelim ve ince uzun bir şerit yapalım. Bu aşamaları hiç bilmeyenler için ya da çok daha iyi sonuç almak isteyenler için hiç kesmeden çok az hızlandırarak vermeyi uygun gördüm. Bir tepsinin üzerinde buzluk bölümüne buzdolabınızı kaldırabilirsiniz. En az 1,5 saat olacak şekilde buzdolabında donduruyoruz. Şimdi süsleme aşamasına geçeceğiz. Bunun için 100 gram kadar beyaz çikolatam var. Normal bitter ya da sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Biraz da fındık kırıntısı kullanacağım. Evet, ben Mari usulü olacak şekilde çikolatamı erittim. Bu arada artık 1,5 saat geçti. Buzluktan hamurumu da çıkardım. Şimdi en keyifli zamana dilimleme aşamasına geçiyoruz. Evet, öncelikle yağlı kağıttan kurtarıyorum ve mümkünse kalın bir bıçakla yarım santim boyutlarında olacak şekilde, ince olacak şekilde dilimliyorum. Yarısını çikolataya, ardından da fındık kırıntıma daldırıp kenara alıyorum. Aynı yağlı kağıdın üzerine.
Daha sonra çikolata donana kadar ki daha çabuk donsun diye tekrar buzdolabının normal bölümüne kaldıracağım. Şöyle bir 10 dakika kadar. Ardından dilediğinizce servis edebilirsiniz. Ancak yemediğiniz, tüketmediğiniz bölümü buzdolabına kaldırmanızı tavsiye ederim. Ve son hali şu an gördüğünüz gibi iştah açıcı ve oldukça da kolay bir tarif diye düşünüyorum. İnşallah denersiniz ve sonuçları benimle paylaşırsınız. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Yaşamınızın ve sağlığınızın kıymetini bilin. Hoşça kalın.